Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçeğinin bakımı ile ilgili birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeğinin bakımı nasıl olmalı? Nasıl sulanmalı? Nasıl çoğaltılmalı? Özellikle toprak seçimimiz nasıl olması gerektiğinden, güneşe koyulup koyulmaması gerektiğinden ve ısı ve nem özelliklerinden size bahsedeceğim. Bakın yılbaşı çiçeğini görüyorsunuz. Üzerinde küçük küçük tomurcuklar var. Bazıları açtı fakat diğerleri henüz açmadılar. Yılbaşı çiçeği özellikle bu mevsimde, bu ayda açmaya başlar. Yani Ekim ayında başlayıp Aralık ve Ocak ayına kadar çiçek açmaya devam ediyor ve yılda sadece bir kez çiçek açar yılbaşı çiçeği. Çiçek döneminde de sulamayı mutlaka azaltmak gerekir çünkü bitkiyi birdenbire uyandırmamalıyız. Belirli aralıklarla sık sık fakat biraz daha az su vererek çiçeğimizi yavaş bir şekilde uyandırabiliriz. Zaten günlerin kısaldığını fark ettiğinde kendisi tomurcuk açmaya başlar ve bu dönemde de biraz daha besin takviyelerini artırabiliriz. Ben ilerleyen sürede size anlatacağım. Ve bu çiçek serin ortamları daha çok seven bir çiçek. Bunu oda sıcaklığına koyduğumuz zaman çok fazla gelişemeyebiliyorlar. Oda sıcaklığında çiçekleri pörsüyebiliyor. O yüzden çok yüksek bir sıcaklığın olmaması gerekiyor. İdeal olan sıcaklık 10 ile 20 derece arasında olan bir sıcaklıktır. 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda donabilir. 20 derecenin üstündeki sıcaklıklarda ise tomurcuklarını döküp açan çiçekleri de pörsüyebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve özellikle bu çiçek aydınlık ortamlarda daha çok seviyor. Aydınlık bir ortamda olması gerekiyor. Yani direkt güneş ışığını almayan fakat bol gün ışığını alan bir ortama koyabilirsiniz. Bu bir pencere kenarı olabilir ve özellikle de bir balkona koyarsanız hafif serin bir balkona çok daha güzel çiçek açacaktır. Oda ısısında çünkü çiçeklerini dökebiliyor. Bu çiçeğimizin çoğaltılması ise aslında birçok farklı yöntem ile yapılmaktadır. Ben yapraklarını kopararak toprağa gömerek çoğaltmayı denedim. Siz daha farklı yöntemlerle de deneyebilirsiniz. Yani toprak olabilir, mesela yosun olabilir. Yosunla çok daha hızlı köklenebiliyorlar. Bir sünger olabilir ya da su içerisinde bekleterek köklendirebilirsiniz. Tercih sizin. İstediğiniz şekilde deneyebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz ben şimdi sizin için birkaç tane yaprak koparacağım. Yaprağın özellikle zedelenmemiş ve çürümemiş olması gerekiyor. Çünkü bunu köklendireceğimiz için sağlıklı bir yaprak olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz bir tane böyle gayet sağlıklı bir yaprağımı kopardım. Şimdi birkaç tane daha koparacağım. Diğer koparacağım mesela üzerinde 2 dalı olan bu yaprağımı da koparabilirim. Evet, yavaş bir şekilde çiçeğime zarar vermeden koparıyorum. Bakın görüyorsunuz bu da gayet sağlıklı. Bakın şurasında da gördüğünüz gibi küçük küçük tomurcuklar aslında oluşmaya başlamış. Evet, diğer tarafına bakalım. Burada da bir tane daha buldum. Bunu da koparıyorum. Evet, şimdi kopardığım yapraklarımı toprağın içerisine koyacağım. Şimdi toprak seçimiyle ilgili size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Toprak seçimi çok önemli çünkü seçmiş olduğumuz toprağın mutlaka bol besinli olması gerekiyor, humuslu olması gerekiyor da torflu olması gerekiyor ki suyu geçirebilen bir yapıya sahip olması gerekiyor. Eğer suyu geçiremeyen bir toprak seçersek maalesef çiçeğimiz çok fazla büyümez ve verimli çiçek vermez. Çünkü suyu tutan topraklarda genelde çiçekler çok fazla gelişemiyorlar. Suyu süzen topraklarda bunu her zaman diğer çiçekleriniz için de aynı şeyi tercih etmeniz gerekiyor. Bakın yakından görüyorsunuz toprağım aynen bu şekilde ve şimdi bunu toprağıma bakın gömeceğim. Bu koparmış olduğumuz yaprağımızın alttaki yaprağımızın yarısına kadar gömmemiz gerekiyor. Bakın yarısına kadar gömeceğim. Biraz şöyle elinizle hafif açıp yarısına kadar gömmüş olacağız. Zaten bunlar çok çabuk tutuyorlar. Yani kaktüs olduğu için aslında bu çiçek aynı zamanda bir kaktüs türü. Yani yılbaşı kaktüsü olarak da ismi geçiyor. Kaktüslerde biliyorsunuz ki kopardığımız zaman, toprağa gömdüğümüz zaman hemen kısa sürede tekrar kökleniyor. Yani çok da bir çiçek değil, nazlı bir çiçek değil. Diğer yapraklarımı da bakın yine aynı şekilde bunu da yine yaprağından yarıya kadar gömeceğim. Evet, toprak önemli olduğu kadar saksı da çok önemli. Bu çiçekler çok büyük saksıları sevmiyorlar. Bakın şu anda ben kamerayı yakın tuttuğum için saksılarım büyük gözüküyor. Aslında bu saksılar küçük saksılar. Mutlaka küçük saksılar olması gerekiyor. Çünkü büyük saksılarda çiçek her zaman enerjisini daha çok köke verir ve kökler uzar. Fakat çiçekler yeterli gelişimi gösteremezler. Bu yüzden küçük saksılar tercih etmemiz gerekiyor ki çiçeklerimiz her zaman daha çok boya versinler ve daha çok çiçek açsınlar. Bakın
gördüğünüz gibi ben de gayet küçük bir saksı tercih ettim ve yapraklarımı da içerisine gördüğünüz gibi ektim. Bunun kök tutması yani 2 hafta 3 hafta arasında değişecektir. Fakat dediğim gibi diğer yöntemleri denerseniz, mesela yosun bulabilirseniz eğer çok daha hızlı köklenecektir. Farklı yöntemlerden de kullanabilirsiniz. Şimdi size bu çiçeğime hangi besin takviyesi verdiğimi göstermek istiyorum. Evet, bir aspirin ve bir tatlı kaşığı maya ile bir besin takviyesi hazırlayacağım. Eğer diğer videolarımda izlediyseniz bu besin takviyesini ben aloe veralarımda ve bütün kaktüslerini ve diğer çiçeklerimde de kullanıyorum. Gerçekten çok faydalandığım ve memnun kaldığım bir yöntem. Özellikle aspirin biliyorsunuz ki içerisindeki salisilik maddesinden dolayı bitkilerin çok daha hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı oluyor. Özellikle aspirini eğer kullanırsanız yeni ektiğiniz bir bitki için çok daha hızlı köklenmesine yardımcı olacaktır. Bakın mayanın erimesi için üzerine biraz sıcak su koydum ki maya erisin diye. Biraz karıştırıyoruz ve soğuduktan sonra çiçeklerime dökeceğim. Evet, karışımım yeterince soğudu. Şimdi gördüğünüz gibi çiçeğimin üzerine hafif hafif döküyorum. Bu karışım çok faydalı. Ben daha önceki bütün çiçeklerimde de kullandığım için çok memnun kaldım. Özellikle içerisindeki aspirin, eğer bir bitkiyi yeni dikiyorsanız mutlaka aspirin kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çiçeklerin çok çabuk köklenmesine yardımcı oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi benim çiçeğimin tomurcukları henüz açmadı. O yüzden aspirin koydum. Fakat eğer çiçekleri açık olsaydı aspirin koymayacaktım. Çünkü aspirin dökülmesine de sebep olabilir. Yani daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için çiçek açmadan önce kullanabilirsiniz. Daha çok köklendirme döneminde kullanabilirsiniz. Maya da aynı şekilde çok fayda sağlıyor. Özellikle bu karışımı Ekim ayından itibaren verebilirsiniz. Çünkü Ekim ayından itibaren bu çiçek açmaya başladığı için çiçek açmasını hızlandıracaktır ve çiçeğimizin daha canlı ve güzel çiçekler açmasına yardımcı olacaktır. Evet, şimdi hepsini iyice verdim toprağıma ve diğer küçük yeni ekmiş olduğum saksıma da aynı şekilde sulayacağım. Bu videomu umarım beğenmişsinizdir. Daha yeni videolarım için kanalıma abone olabilirsiniz ve eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve diğer yayınlayacağım videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Eğer zil sesini açarsanız bütün videolarıma ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videonun altına yorum da yapabilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla tecrübelerimle gerçekten memnun kaldım. Kullandığım yöntemlerden memnun kaldığım yöntemleri sizinle paylaşıyorum. Eğer size fayda sağlayacağını düşünüyorsam bu videoları paylaşıyorum. O yüzden yorumlarınız da olursa, sorularınız da olursa bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.